Doğmuş bir ineği izlemek özel bir manzaradır. Normalde olsa da her seferinde bir tane gelirler. Bu yüzden Batı Avustralya'daki iki çiftçi ineklerinden biri doğum yaptığında her şeyini bıraktı. Ortaya çıkan daha önce neredeyse hiç kimsenin görmediği bir şeydi. David Cunningham hayatının çoğunu çiftlikte geçirmişti. Şu anda bakmakta olduğu çiftlik ailesinin 3 nesildir sürdürdüğü operasyonlardan geçmişti. Arazide yüzden fazla inek vardı ve her birini yüzünden tanıyordu. Çoğu çiftçi ineklerini etiketledi ama onları hatırlayabiliyordu. David onlara isim bile vermişti. Ancak yıllardır Nessie adını verdiği bu ineklerden birinde tuhaf bir şeyler oluyordu. Zaten 3 çift ikiz doğurmuştu. David hayatı boyunca sadece bir avuç buzağı ikizi görmüştü. Olasılığın %1 olması gerekiyordu ama zamanında bundan çok daha fazlasını doğurmuştu. Nessie birkaç yıl önce ilk ikizlerini dünyaya getirdiğinde tekrar yaptığında çok heyecanlandı. Daha az şaşırmıştı. Nessie ikiz genetiğine sahipse daha fazla ikiz doğurması kaçınılmazdı ve üçüncü ikizlerini dünyaya getirdiğinde bunu üçüncü kez kanıtladı. Ama onu dördüncü kez bekleyen şey onu suskun bırakacaktı. Nessie'nin doğum gününe yaklaşan günlerde David onun bunu tekrar yapacağından emindi. Önceki gece karısı Julie ile konuşurken Nessie'den yakında birden fazla kelle çıkacağına her şeyine bahse girerim dedi. Julie, David kadar uzun süredir çiftçilik yapmıyordu ama kendine güveniyordu. İşin aslını David'den öğrenmişti ama şimdi kendini güçlü bir çiftçi olarak görüyordu. Yani yine de bahse aldı ve kim kaybederse mülkün etrafına ördükleri son 6 millik çiti bitirmesi gerektiğine karar verdiler. Bu çok yüksek bir fiyattı. Her direğin kazılması, dikilmesi ve tel çitle sarılması gerekiyordu. İş en az bir ay, hatta muhtemelen birkaç ay sürecekti. David bir an düşünüyormuş gibi yaptı. İnandırıcı olması gerekiyordu. "Tamam o zaman," dedi sahte bir isteksizlikle. Ama elini sıkarken yüzünde kocaman bir gülümseme oluştu. Gözlerini şüpheyle kıstı. Ertesi sabah uyandıklarında olağan dışı bir şey yoktu. Neyse, kaldığı kulübede doğumana hazırlanıyordu. David ona doğru yürürken onun yola koyduğu dev kase suyu yudumluyordu. Başını okşadı ve o da onun eline sürttü. "Günaydın Neysi. Bugün ikiz doğurmaya hazır mısın?" dedi ona. Neysi, arka çite gitmeden önce onu başıyla selamladı. Yorgun olmalı diye düşündü. Sonuçta hamile kalmak kolay değil. Bir buzağı taşımak, özellikle David'in şüphelendiği ikizlerse bir ineğin vücudu üzerinde büyük bir yüktür. Sabah işlerine gitmeden önce Nessie'nin yemek kasesini mısır, yulaf ve ot karışımıyla doldurdu. Tavukları besledi, yumurtaları topladı ve eve dönmeden önce biraz sebze topladı. Bir saatten az bir süre sonra gitmişti ama bu kısa sürede her şey değişmişti. Kafasını Nessie'nin kasasına uzattı. Bir köşede saklanıp yerleşmeye çabalaması onu şaşırtmıştı. Hatta gergin görünüyordu. David doğum yapacağına dair bu işaretleri fark etti. David ihtiyaç duyabileceği tüm ekipmanı almak için yakındaki bir kulübeye koştu. Bu bir kova ip, dezenfektan ve ihtiyaç duyması durumunda ana kapıyı açması anlamına geliyordu. Normalde inekler sorunsuz doğum yapar ancak bazı durumlarda buzağı çıkarmak için biraz yardıma ihtiyaç duyarlar. David buzağları doğurmaya o kadar alışmıştı ki bazen kendini doktor gibi hissediyordu. David kapanışa geri döndüğünde Nessie çoktan yan yatmıştı. Bu bir ineğin normalde küçük buzağları dışarı itmeye hazırlanmak için aldığı pozisyondur. Ama her şey David'in alışık olduğundan çok daha hızlı ilerliyordu. Bu noktada Julie evin içinde neler olup bittiğini görmüş ve yardım etmek için David'e katılmıştı. Ama aynı zamanda kazancını almaya da geliyordu. "Büyük bir iddiayı kaybetmek üzeresin tatlım," dedi gülümseyerek David'e. Nessie'den ne çıkacağını bilselerdi bu kadar rahat olmazlardı. David bir kez daha bakmak için Nessie'ye baktı. Nessie'den çıkmaya çalışarak ona doğru çok yavaş hareket eden 2 katı küçük daire vardı. Bunlar buzağının ayaklarıydı ve iyi ilerliyorlardı. Normalde bu noktaya gelmek birkaç saat sürerdi ama bu David'in şimdiye kadar gördüğü en hızlı şeydi. Sonra bir kafa geldi ve 20 dakika içinde Nessie'den minicik bir buzağı çıkmış ve çimenlerin üzerinde sürünüyordu. Böylece sürüye bir buzağı daha eklendi. "Bir tane daha var." David, Nessie'nin üstündeki pozisyonu alıp bir sonrakini beklemeden önce bağırdı. Julie, David'in kendinden ne kadar emin olduğuna güldü ama bu kahkaha kısa sürede şaşkınlığa dönüştü. Tabii ki bir tane daha geldi. Bu sefer biraz daha uzun sürdü ama David aldırmadı. "Ben kazandım yine ikizler." Julie, "Sana söylemiştim," diye sevinçle bağırdı. David, Nessie'yi tebrik etti. Julie inanamayarak başını salladı. Bu konularda nasıl her zaman haklıydı? Bir çiftlikte büyümüştü. Bu yüzden mantıklıydı. Daha sonra olanlar David'in bunları her zaman bilmediğini kanıtlayacaktı. Ve engin deneyimine rağmen o bile hazırlıklı değildi. Tam ekipmanlarını toparlamaya ve Nessie'yi baldırlarına kavuşturmaya başladıkları sırada
Bir şey fark ettiler. Nancy hareket etmemişti. Hala yan yatıyordu. Yaralanmış olabilir. Böylece David onun hayati belirtilerini kontrol etmeye gitti. Her şey yolunda görünüyordu ama Nancy hala acı çekiyor gibiydi. "Hayır, olamaz," diye fısıldadı Julie. Üçüncü bir buzağı mı çıkıyordu? İkizler yeterince nadirdi ama üçüzler inekler için neredeyse hiç duyulmamıştı. Aslında binde bir şans vardı ama tabii ki Nancy üçüncü mutlu küçük buzağı dışarı çıkardı. Sonunda Julie ve David bulaşıkları yıkarken neredeyse kalp krizi geçiriyorlardı. Dördüncüsü geliyordu. Ondan sonra nihayet bitirdi. Neyse yaklaşık 4 saatlik doğumdan sonra ayağa kalktı ve sonunda yavrularıyla düzgün bir şekilde tanışma fırsatı buldu. Onları temizledi, yerleştirdi ve kendilerini güvende hissettiklerinden emin oldu. Bu sırada Julie ve David harekete geçmeden önce hayretle izlediler. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı ve bunu hızlı bir şekilde yapmaları gerekiyordu. Hızla buzağlardan üçünü annelerinden ayırmak için işe koyuldular. Çiftçi olmayanlar için zalimce gelebilir ancak neyse yalnızca bir buzağa odaklanırsa hepsinin hayatta kalma şansının daha yüksek olacağını biliyorlardı. Şimdilik üç küçük annelerinin ortadan kayboluşunu izlerken ağladılar. David onları biraz ot, su ve sütle farklı bir ahıra koydu. Artık onlarla ilgilenecekti. Bu sırada Nancy dördüncü buzağıyla birlikte olmaktan mutluydu. Bir kızdı ve annesiyle oynamaya başlamıştı bile. Üç kardeşinin yanında o kadar uzun süre ezildikten sonra şimdi tek başınaydı. İnek doğumları anne ve buzağlar için tehlikeli olabilir. Özellikle birden fazla buzağı olduğunda. Hayatta kalma şansı daha azdır. David ayırdığı 3 buzağı ile ilgilenirken onları yakından takip etti. Neyse ki doğru karar olduğu ortaya çıktı. 6 hafta sonra 3 buzağı annelerine kavuştu. Nancy onları tekrar gördüğüne çok sevindi ve çocukları sürünün geri kalanıyla tanıştırdı. İlk başta biraz kafaları karışmıştı ama sonunda küçükler David ve Julie için normalmiş gibi karşıladılar. Ancak bunun ne kadar mucize olduğunu biliyorlardı. David ve Julie o çitleri birlikte örmeye başladılar. İkisi de bahsi kaybetmiş olsalar da gerçekten bir şeyler kazanmış gibi hissettiler.